Dünyanın en mutlu, en pahalı, en düz ülkesi Danimarka'ya, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ınız hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 7 Mart 2025. 2,5 gün boyunca Kopenhag'tayız. Şehrin en önemli turistik noktalarını, yeme içme duraklarını ve ilginç bilgileri dilim döndüğünce sizlerle paylaşıyor olacağım. Ama başlamadan önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, aynı zamanda yeni videolardan da hemen haberdar olmak için de zildirimi açmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi, eğer videonun sonunda da videoyu beğenirseniz beğen butonuna basıp altına yorumlarınızı eklemeyi unutmayın. Ve şimdi hazırsanız gelin Kopenhag'ı hep birlikte keşfedelim. Güneşli bir ilk gün bizi gerçekten çok mutlu etti arkadaşlar. Bu mutlulukla birlikte hemen size buraya nasıl geldik, otelimiz neresi, hemen onlardan bahsedeyim. M2 metrosuna bindik, ardından M3 metrosuna aktarma yaptık. Havalimanından yaklaşık şehir merkezi, yani bulunduğumuz belediye meydanı 15 dakika kadar sürdü. Bunun içinde bir Kopenhag kartı aldık. Şehir kartları biliyorsunuz ki her yerde sizlere söylüyorum. Şehir kartları önemli, işinizi çok güzel kolaylaştırıyor. Biz de Kopenhag şehir kartını aldık. 3 günlük 72 saatlik, buna 123 euro ödedik. 3 gün boyunca 80'den fazla müzeye, aktiviteye, kanal turuna vesaire falan hepsine ücretsiz giriş yapabiliyoruz bu kartla. Aynı zamanda tüm toplu taşıma araçlarını da ücretsiz olarak kullanıyoruz. Sadece bazı yerler için online rezervasyon yapmanız gerekiyor. Bunu atlamayın. Kartı almadan bir bakarsınız ya da kartı aldıktan sonra bir bakarsınız. Zaten kartı aldıktan sonra da aktive etme butonu var. Kartınızı kullanacağınız zaman aktive edebiliyorsunuz. Otelimizde neresi? Hemen size gösteririm. O kadar güzel bir yer seçmişiz ki çok öncelerden aldık bu oteli. Ne kadar verdiğimizi de hatırlamıyorum ama ben fiyatını yine yazarım. Bakın, hemen Scandic Palace Otel'de kalıyoruz. Ama saat 3'te check-in yapabildiğimiz için şu an otelimize valizlerimizi bıraktık. Şehri keşfetmeye devam edeceğiz. Böyleli vallahi güneş İskandinav ülkelerinde bulunmayan nimet, biz ilk gün buna denk geldik. İstanbul'da bile böyle güneş yoktu. Evet, şimdi ise Kopenhag'ın en renkli, en güzel, en tatlış evlerinin olduğu yerlerden bir tanesi olan Nyhavn'a geldik. Burası 17. yüzyıldan kalma renkli evleriyle meşhur ve aynı zamanda da ünlü masal yazarı Hans Christian Andersen da burada yaşamış. Tam da 20 numaralı evde yaşamış. Hatta 67 ve 18 numaralı evlerde de oturmuş. Düşünsenize, belki de masallarından birkaç tanesini de bu evlerde yazmış olabilir. Ne dersiniz? Evet, şimdi hani size söylemiştim ya, Kopenhag kartı aldık. Burada bir kanal turu yapabilirsiniz diye. Kanal turu yapabileceğiniz yerde burası arkadaşlar. Buraya hemen geliyorsunuz. QR kodunuzu okutturuyorsunuz ve binebiliyorsunuz. Biz şimdi QR kodumuzu okutturduk ama size video çekmek için yukarı çıktık. 20 dakika sonra bir tur başlayacak burada. Hadi gidelim. Bu arada buraya geldiğinizde yapılabilecek en güzel aktivitelerden bir tanesi Kopenhag gerçekten kanallar üzerinden böyle gezerek görmek. Evet, şimdiki durağımız ise Amalienborg Sarayı. Burası Danimarka Kraliyet Ailesi'nin resmi konutu olarak geçiyor. Sarayın önünde her gün saat 12'de gerçekleşen nöbet değişimi izlemeye değer bir tören. Bahçesinde ise 5. Frederick'in heykeli bulunuyor. Danimarka krallarının isimleri hep Frederick veya Christian olurmuş. Bu da gerçekten ilginç bir gelenek. Yani önceki isim Frederick ise bir sonraki Christian, Christian ise bir sonraki isim Frederick olarak geçiyor. Aynı zamanda bir de eğer kraliçenin evde olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız baktığınızda eğer bayrak tepedeyse
kraliçe evde demekmiş. Eğer Bayraktepe'de değilse kraliçe evde yok demekmiş. Şu an galiba kraliçe evde. O kadar gelmişim ben buralara. Beni bir 5 çayına davet etmedi kraliçe, görüyorsunuz değil mi? Evet, şimdi ise nereye geldik? Frederick Kilisesi'ne geldik. Yani meşhur mermer kilise. Peki neden mermer kilise diyoruz? Zamanın kralı buraya bir mermerden kilise inşa etmek istiyor ve inşaata başlanıyor, ancak proje esnasında projenin mimarı ölünce öylece kalıyor. Ve sonrasında kilisenin inşası tam 145 yıl sonra tamamlanabiliyor. Hiç mermer kullanılmamış ama adı mermer kilise olarak kalmış. İçerisini gezebiliyorsunuz. Eğer isterseniz de tepesine çıkabiliyorsunuz. Tepesine çıkmak da ücretli, 7 euro gibi bir ücreti var. Şimdi hafif böyle yaklaştıkça burası nereye benziyor? Tabii ki de Vatikan'a benziyor. O yeşil çatısı, binanın yapısı ve uzun bu giriş yoluyla birlikte gerçekten hafiften bir Vatikan'ı andırıyor. Burada hava güzelken bugün bir an önce size bütün her şeyi gösterip böyle anlatmaya çalışıyorum ki hava güzelken böyle Kopenhag'a çekeyim size. Çünkü bunu Oslo'da yapamadık arkadaşlar. Oslo'da ilk gün böyle hafif biraz güneş vardı. Sonrasında dedik ki ertesi gün yaparız, çekeriz, fiyort turuna katılırız falan dedik. Ama sonra bir sis çöktü. 3 gün boyunca sis, hiçbir şekilde Oslo'yu neredeyse göremedik. Eğer o vlogu da izlemediyseniz hemen izleyin. Gerçekten muhteşem. Baştan sona bir Norveç vlogu oldu. İçerisinde kuzey ışıkları var, fiyort turları var. Ne ararsanız her şey o videonun içerisinde var gerçekten. Bir önceki video oydu. Onu mutlaka izleyin arkadaşlar. Meşhur Gefjon Çeşmesi'ne geldik. Şöyle bir oturdum. Hazır dedim oturmuşken size de buranın bir hikayesini anlatayım. İskandinav mitolojisine göre tanrıça Gefjon 4 oğlunu öküze çevirerek İsveç'ten toprak koparmış ve bugünkü Kopenhag Yarımadası'nı bu şekilde elde etmiş diye mitolojide geçiyor. Hadi bakalım, şimdi gelin devam ediyoruz. Tanrıça Gefjon ve öküze çevirdiği 4 oğlu. Şurada da yılanlar var. Bunlar da benim akrabalarım. Kopenhag'ın en meşhur heykellerinden, en meşhur noktalarından bir tanesi olan Küçük Deniz Kızı heykelinin oraya geldik. Hans Christian Andersen'ın ünlü Küçük Deniz Kızı masalından ilham alınarak yapılmış olan bu heykel, masala göre deniz kızı bir prense aşık oluyor ve onun yanında olabilmek için sesinden vazgeçerek ayaklarına kavuşuyor. Ancak konuşamadığı için aşkını anlatamıyor ve sonunda bir deniz köpüğüne dönüşüyor. Heykelin bir de yapılış hikayesi de çok ilginç aslında. 1909'da Kopenhag Kraliyet Tiyatrosu'nda Küçük Deniz Kızı balesi sahneleniyor. Gösteriden çok etkilenen iş adamı Carl Jacobsen bir heykel yaptırmaya karar veriyor. Ancak baş balerin model olmayı kabul etmeyince heykeltıraş Edvard Eriksen kendi eşini model olarak kullanıyor ve bu heykeli buraya yapıyorlar. Bu arada Kopenhag tam bir bisiklet şehri. Yaklaşık 400 kilometre kadar bisiklet yolu var şehirde. Herkes bisiklet kullanıyor. Başbakanından tut parlamento üyelerine kadar herkes bisiklet kullanıyor burada. Hatta şöyle söyleniyor, Kopenhag nüfusundan daha fazla bisiklet var burada. O yüzden kendinize çok dikkat edin. Bisiklet yollarına girmemeye çalışın. Çünkü burada turistler genelde bisikletlerden kaza geçirip böyle yaralanıyorlarmış. O yüzden bunlara dikkat ediyoruz. Bisiklet yollarına girmiyoruz. Kurallara uyuyoruz, uymayanları uyarıyoruz. Evet, bu mavi montumla kesinlikle beni oradan gördüğünüzü düşünüyorum. Eğer beni görüyorsanız, kanala abone değilsiniz, abone olmayı, aynı zamanda bildirimi açmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın lütfen. Şimdi Kopenhag gezimiz devam ediyor. Çoğu yol üzerinde böyle kahvelerinizi alabileceğiniz
ufak ufak arabalar var. Buradan kahvelerinizi alıp yürüyüşlerinizi yapabilir ya da deniz kenarında böyle oturup anın tadını çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi ise Castle Kalesi'ne geldik. Burası Avrupa'nın en iyi korunmuş kalelerinden biri. 17. yüzyılda Kral 4. Christian tarafından inşa edilen bu yıldız şeklindeki kale zamanında şehri savunmak için kullanılıyormuş. Bugün hala askeri bir alan ama aynı zamanda bahçesi halka açık bir park. İçinde askeri binalar var, bir kilise ve hatta bir de yel değirmeni var. Buraya gelip surların etrafında yürüyüş yapabilir, tarihi atmosferini hissedebilirsiniz. Kopenhag'a geldiğinizde burası da görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Ben size dedim bu insanların boyu çok uzun diye. Bakın, banka oturdum. Ayaklarım yere değmiyor. Kendilerine göre yapmışlar buraları. Kopenhag'da alışveriş yapmak istiyorsanız, lüks markaları görmek, oralardan alışverişler yapmak istiyorsanız nereye geleceksiniz? Süreç Caddesi'ne geleceksiniz. Burası Avrupa'nın en uzun yaya yollarından bir tanesi ve Kopenhag'ın da en güzel, en işlek, en lüks, en kalabalık caddelerinden de biri. Bu arada buranın ara sokakları da çok güzel. Eğer böyle vaktiniz varsa bu ara sokaklarda böyle kaybolabilirsiniz. Küçük kafelerde, böyle küçük restoranlarda bir şeyler atıştırabilirsiniz. Kopenhag gerçekten çok güzel bir şehir. Gerçekten çok beğendik. Bu benim ikinci gelişim Kopenhag'a. Daha önce Roskilde Festivali için gelmiştim. Bundan tam 7 sene önce. Ama o zamanlar tabii vlog falan yoktu. Öyle influencerlıktır, odur budur yoktu. Çok şey yapamadık, paylaşamamıştık. Ama şimdi güzelce geziyoruz. Evet, şimdi ise nereye geldik? Buranın meşhur sosisçisine geldik. Dop artık nasıl okunuyor bilmiyorum. Zaten şuraları bir yerlere altına yazacağım. Bakın şöyle üzeri soğanlı, turşulu, hardallı, soslu falan. Böyle bayağı güzele benzeyen bir şey. Tam benim damak tadıma uygun. Ben biliyorsunuz ki bol sosları, şeyleri çok seviyorum. Sosis bence güzel. Bu arada klasik olan var. O domuzlu. İstiyorsanız etli, dana etli olanı da alabiliyorsunuz. Dana etli olan artı 5 Danimarka kurunu daha fazla diğerlerine göre. Yani wow değil ama güzel. Buranın en güzel manzarasına sahip olan kilisesine geldik. Sevier Kilisesi. Ben yine kesin yanlış söylemişimdir ama şuralara bir yerlere ben zaten isimlerini yazarım. Her neyse şimdi hemen koştur buraya geldi. Gün batımını kaçırmayalım. Gün batımında güzel manzarayı görelim diye. O yüzden size giriş çekmemiştim. Şimdi biz tepeye çıktık. Bakın tam şu en noktaya. Ay o kadar döne indik ki şu an zor duruyorum ayakta. Tam olarak en tepesine çıktık. Oradan şimdi indik. Hemen dedim size açılışımızı çekeyim. Ondan sonra kilisenin içini bir gezelim. Sonra da nereye gidiyoruz? Otele gidiyoruz. Artık biraz dinleneceğiz. Hem de bakın kameranın artık şarjı bitti. Diyor ki beni şarj et artık diye. Tükendim. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Daha henüz ölmedik diyelim. Manzara gittikçe güzelleşiyor farkındaysanız.
Bir şey diyeceğim, burada bitti bu. Şu arkaya bakın. Sonuna geldik. Bakın şu kadarcık bir alandayız. Artık sonuna geldik. Buradan sonrası böyle gidiyoruz yani. Burası bu kadar. Artık daha da zorlamaya gerek yok bence diye düşünüyoruz. Ah, manzara çok güzel ama ya. Değdi mi? Değdi. Gün batımında gelmemiz de gerçekten çok güzel oldu. Şimdi aşağı iniyoruz. Bu arada biz buraya aldığımız Kopenhag kartla girdik. Böyle bir belli time slotları varmış. Oraya rezervasyon yaptırmanız gerekiyormuş. Böyle kapıya geldiğinizde hemen bir QR kodla rezervasyon yaptırıp içeriye kolayca girebiliyorsunuz. Evet, şimdi kilisenin içerisinde gezdik arkadaşlar. Aynı zamanda burada konserler de oluyormuş. Bir de içeride tam kapının girişinde sağda ve solda 2 adet fil figürü var. Bunlar da Danimarka monarşisini temsil ediyor. Bu kilise için önemli bir figür. Sizler de geldiğinizde hem tepeye çıkabilir hem de buranın içerisini gezebilir. Hem de eğer vaktiniz varsa güzel bir kilise konseri de izleyip dinleyebilirsiniz. Şimdi biz otele biraz dinleyelim, sonra yemeğe gideceğiz. Evet, şimdi nereye geldik? Hook'ta geldik. Yine buranın en meşhur restoranlarından bir tanesi. Deniz ürünlü yemekleriyle meşhur. Biz de o yüzden geldik ve en popülerlerinden 3 tanesini deneyelim istedik. Tuna balıklı takomuz var. Ondan sonra burada lobsterlı bir ekmek aramız var. Öyle diyeyim sizlere. Burada da böyle kızarmış karidesimiz var. Şimdi bunların tadına bakıyoruz hep birlikte. Aha, çok lezzetli. Şimdi de şu ıstakozlu roll'dan deniyoruz. Bir de şimdi şu çıtır karidesi deniyoruz. Bak, bu çok güzel işte.